Geçtiğimiz yüzyıl boyunca Almanya dünyanın en iyi futbol takımlarından birine sahipti. 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası zaferi kazandılar ve dünyanın gördüğü en büyük oyunculardan bazılarını yetiştirdiler. Ancak neredeyse 10 yıl süren bir düşüşün ardından şu anda sadece 15. sıradalar. İsviçre, Fas, ABD ve Meksika'nın gerisinde yer alıyorlar ve Eylül 2023'te tarihlerinde ilk kez bir teknik direktörü görevden aldılar. Peki Almanya'nın başına neler geldi ve bunlar nasıl oldu? İlk olarak bu düşüşü niceliksel olarak inceleyelim. 2014 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra Almanya Euro 2016 yarı finallerinde kaybetti ve ardından 2018 Dünya Kupası grup aşamasında elendi. Tarihsel olarak bu Dünya Kupası'ndaki en kötü performanslarıydı. Ardından 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere tarafından çeyrek finallerde rahatça mağlup edildiler ve en son olarak Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasında bir kez daha elendiler. Teknik direktör Hansi Flick neredeyse bir yıl boyunca görevde kalsa da Japonya'ya karşı şaşırtıcı bir 4-1 mağlubiyetinin ardından görevden alındı ve Almanya'yı 15. sıraya düşürdü. Bu sıralama 2014'te 4. Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra hayal edilemezdi bile. Bu yaşananları açıklayan tek bir neden yok. Bunun yerine saha içi ve saha dışı bir dizi faktör suçlanmalı, bazıları kaçınılmazdı, bazıları kesinlikle değildi. Takımın kendisiyle başlayalım. Oyuncular sorun olmuştur. 2014 yılında iki önemli güçleri vardı. İlk olarak takımın her tarafından geçen deneyimli oyunculardan oluşan bir omurgaydı. Kalede Manuel Neuer, savunmada Mats Hummels, Jerome Boateng, Philipp Lahm, Benedikt Höwedes, Per Mertesacker, orta sahada Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira ve Mesut Özil, hücumda ise Thomas Müller, Miroslav Klose ve Lukas Podolski gibi oyuncular bulunuyordu. Aynı zamanda bu grup yükselen dünya çapında oyuncularla tamamlanmıştı. Mario Götze 2014'te 22 yaşındaydı, Schürrle 23 yaşındaydı ve Toni Kroos 24 yaşındaydı. Zaman içinde iki sorun gelişti. İlk olarak bu çekirdek üyeler yaşlandı ve emekli oldular. Şu anki kadro daha akıcı pozisyonlarda teknik oyuncularla dolu, özellikle orta sahanın merkezi ve kanat oyuncuları, ancak stoper ve bek pozisyonlarında kalite ve derinlik eksikliği var ve dünya çapında golcü bir 9 numaraya sahip değiller. Katar 2022'ye götürülen savunma oyuncuları grubu bu problemi iyi anlatıyor. Buna ek olarak Hansi Flick'in farklı bekleri deneme isteği taraftarlar arasında neredeyse bir espri haline geldi. Daha genel anlamda Halef sorunu son derece zorlu olmuştur. Sadece arz sorunları yüzünden değil. Joachim Löw 2014 Dünya Kupası zaferinin mimarıydı. Ancak 2021'e kadar istifa etmeyecekti ve 2018 Dünya Kupası'ndaki erken elenmeye rağmen devam etti. 15 yıl boyunca herhangi bir milli takımı yönetmek uzun bir süredir. Bu yıllar boyunca yeniden inşa girişimleri de başarısız oldu. 2019'da Löw, Hummels, Boateng ve Thomas Müller'ı milli takımdan çekildiğini tek taraflı olarak açıkladı. Bu popüler bir hamle değildi ve özellikle oyuncular, Hummels özellikle, kararın nasıl iletişim kurulduğu konusunda büyük sorun yaşadı. Müller ve o sonunda kadroya geri döneceklerdi. Ancak bu olay, Löw ve DFB'nin dönemler arasında geçiş yapmakta zorlandığı şeklindeki bir semptomdu. Bu sorunları daha da karmaşık hale getiren saha dışındaki olaylardı. 2014 Dünya Kupası zaferinin ardından DFB başarılarıyla gelen ticari fırsatları benimsemişti. Milli takım Die Mannschaft olarak yeniden markalandı ve bu slogan yurt dışında etkiliydi. Ancak Almanya'da futbol kültürünün ticareti kuşkuyla karşılayan ve ticarete karşı son derece şüpheli olan bir kültür olduğu için hiçbir zaman popüler olmadı. Örgütün iç işleyişi de yardımcı olmadı. Alman futbolunun Futbol Federasyonu 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma ile ilgili yolsuzlukla ilgili iki ayrı vergi skandalı yaşadı. İki başkanı da istifa etti. 2015'te Wolfgang Niersbach, 2006 Dünya Kupası'nın Almanya'ya ev sahipliği yapılmasıyla ilgili bir yolsuzluk skandalı nedeniyle ve 2019'da Reinhard Grindel, açıklanmayan gelirlerle suçlanması ve artan popülerlik nedeniyle. Ayrıca Mesut Özil'in 2018'de milli takımı erken bırakmasının ardından eleştirilen başkan da Grindel'di. Bir açıklamada Özil, DFB'nin kendisini bir suçlu ilan etmekle ve Türk kökenlerini saygısızlıkla eleştirdi. Bu sorunların takım üzerindeki etkisi kesin olarak hesaplanması zor olsa da Alman kamuoyu ile futbol takımı arasındaki kopukluk daha belirgindir.
Katar 2022'deki One Love kol bandını giymeme konusundaki öfke, 2022'deki turnuvadaki yerel TV izleyici kitlesindeki %64'lük düşüş gibi belirgin olsa da mevcut bir ruh halinin daha güçlü belirtileriydi. Filozofik olarak bir kültür savaşı da sürdürülmektedir. 1970'lerin, 80'lerin ve 90'ların daha geleneksel, çalışkan Alman oyun tarzını destekleyenler ile onun yerini alan daha teknik tarzı destekleyenler arasında. Temmuz 2023'te Bastian Schweinsteiger bu konuyu şu şekilde tanımladı. Pep Guardiola Bayern Münih'e katıldığında Schweinsteiger şöyle dedi: "Herkes bu tür futbolu oynamamız gerektiğine inanıyordu. Kısa paslar ve her şey. Değerlerimizi kaybetmeye başlıyorduk. Sanırım diğer ülkelerin çoğu Almanya'yı bir savaşçı olarak görüyordu. Sonuna kadar koşabileceğimizi ve diğer her şeyi yapacağımızı düşünüyorlardı. Güçler son 7-8 yılda kaybedildi. Bunları unuttuk ve birbirimize güzel paslar yapmaya odaklandık." Bu iddiaların niceliksel olarak değerlendirilmesi zor olsa da Alman milli takımının neyin yanlış olduğu veya nasıl düzeltilmesi gerektiği konusundaki anlaşmazlık da devam edecek. Bu, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na kadar devam edecek. Bu turnuva, Alman futbol severlerin ve kamuoyunun utanç yaşamak istemediği bir yer olacak.